Merhaba arkadaşlar. Bir süredir sizlere ses kayıtlı video atmamıştım. Bugünkü videoyu ses kayıtlı çekmeye karar verdim. Bugün Atlantis Odyssey isimli bir oyundan bahsedeceğim sizlere. Oyunun başlangıcında bir kaza geçiren karakterler ıssız bir adaya düşüyorlar. Oyun klasik bir macera oyunu. Enerjimiz var. Bu enerjiyle ormandaki çalılıkları, kayalıkları temizliyoruz. Her 1,5 dakikada bir enerji otomatik olarak doluyor. Görevleri tamamladığımızda da hediye olarak enerji kazanabiliyoruz. Kazadan sonra arkadaşlarımızı kurtarmak için çalışmaya başlıyoruz. Bu esnada da tabii ki bol bol enerji harcıyoruz. Haritada bulduğumuz sandıklardan ve varillerden meyveler çıkabiliyor. Oyuna başladığımız ana adanın dışında çok fazla başka adalar da var ve etkinlik zamanlarında açılıp kısa bir süre, yani belli bir süre aktif kalıp diğer insanlarla yarışabildiğiniz adalar da açılıyor. Bu oyunda en beğendiğim özellik X-Ray adını verdikleri özellik. Bunu aktifleştirince ağaçların arkasındaki varil ve sandıkları daha rahat topluyorsunuz. Diğer buna benzer birçok oyunda bu özellik olmadığı için yanlışlıkla böyle çok enerji isteyen koca ağaçlara boşu boşuna enerji kullanmışlığım var. O yüzden bu oyundaki X-Ray özelliği beni biraz tavlamış olabilir. Ana haritamızda, ana adamızdaki çadırın hemen yan tarafında bir bölge açılıyor ve burada tarla var. Burada bir sürü ekin ekip onları toplayabiliyoruz. Tarlayı ilk açtığımızda keten ekili. Bu ketenleri toplayıp çadırda ip haline getiriyoruz. Daha sonrasında tekrar keten ekiyoruz. Tabii ki ekin ekmek de bedava değil. Tarlaya ekmek için de paranız olması gerekiyor. Yine ana adadaki çadırın önüne bir tane masa kuruyoruz. Bu masada karakterlerin istedikleri yemekleri yaparak onlardan enerji alabiliyoruz. Enerji kazanabiliyoruz. Çünkü bir süre sonra enerji kazanmak çok zor hale geliyor. O nedenle bu yemekleri yapmak önemli. Size daha önce bahsettiğim şu sandıklardan falan çıkan meyveleri burada yemek yaparken kullanabiliyoruz. Ayrıca sahilde bir tane pano var. Bu panoda da yine siparişleri alıyoruz. Bu siparişleri yerine getirdiğimizde para kazanabiliyoruz. Siparişleri doğru sırayla gönderirsek de kristal kazanabiliyoruz. Oyunda diğer haritaları yaptıkça, oralarda ilerledikçe yeni binalar açılıyor ve tabii ki oyunun yine sizi yönlendirmeleriyle başka eşyalar yapmanız gerekiyor. Bunlar için özel kristaller bulmanız gerekiyor ve o şekilde binaları aktifleştirebiliyorsunuz. Ben 8. seviyeye çok kolay geldim çünkü görevlerden çok fazla enerji geldi ama sonunda enerjim bitti ve yaklaşık 2 saat oynadım ve oyunda hiç sıkmadan devam etti. Oynarken telefon hiç ısınmadı, hiç reklam açılmadı ve oyun bu kadar fazla haritaya rağmen sadece 435 MB yer kaplıyor. Yeni haritalar açıldıkça onları peyderpey indiriyor ama tabii ki çok fazla yükleme yapması elbette ki zaman alacaktır. Dolayısıyla oyun çok fazla yer kaplamadan telefonunuzda tutabileceğiniz bir oyun. Çiftçilik kısmında mısır ve keten çok hızlı büyüyor. Patates 7 dakikada büyüyor ama ananaslar 30 dakika. Ya ben şu anda onlara kadar açabildim. O yüzden oyundan çıkarken uzun süreli olan ürünleri ekmenizi tavsiye ederim ki geri döndüğünüzde onlar büyümüş olsunlar ve direkt hasat edebilin. Oyunu oynadığınız esnada kısa süreli ürünler ekmeniz daha çabuk toplayıp daha fazla ürünü elinizde tutmanızı sağlayacak. Oyunun içinde enerji alabileceğimiz küçük bir puzzle daha var. Sahilde duran bir gemiden giriyoruz buraya. Daha önce hiç 2048 oynamış mıydınız bilmiyorum ama daha önce oynadıysanız çok çabuk öğrenip oynayabileceğiniz bir oyun. Sadece sayılar yerine deniz kabuğu birleştiriyorsunuz ve belli bir hamle sayınız var. Birleştirdikçe deniz hayvanı ve en sonda hazine sandığı oluyor. Sandıkların tanesi 20 enerji değerinde. Oyunun sonunda oyun tablosunda bulunan her parça karşılığındaki ödül neyse tüm hamleleriniz bittiğinde otomatik olarak hesabınıza geçiyor, öyle söyleyeyim. Ben oyunu birkaç gün oynadım. Dediğim gibi macerası bol, haritalar sürekli değişiyor. Sürekli yapmanız gereken bir görev var. Ama şimdi de enerjinin çok hızlı bitmesi sorunsalı başladı. Yani bu yüzden 3-5 dakikadan daha uzun oynayamıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz ve 3 dakikanın içinde bütün enerjiniz bitiyor. Çünkü enerjinin belli bir limiti var. İşte 100-110 enerji gibi. Siz oyunda değilken bu 110 enerjiye kadar doluyor. Yani level atladıkça bu üst limit artıyor ama yine de 110 enerji benim için çok yeterli bir enerji değil. Çünkü bir tane büyük ağaç 50 enerjiye kesiliyor. Dolayısıyla 2 ağaç kesiyorsunuz
ve enerjiniz bitiyor ve tekrar enerjinin dolmasını beklemeniz gerekiyor. Ya da işte ekinleri ekip karakterlere yedirip onlardan enerji alabilirsiniz ama onların da belli bir limiti var. Durmadan alamıyorsunuz. O yüzden enerji biraz sıkıntı haline geldi. Oyunu açtığımda enerji kazanabileceğim her yöntemi tek tek deniyorum. İşte karakterlere yediriyoruz, işte görevleri yapıyoruz, işte puzzle'ı yapıyoruz falan. Sonrasında maksimum 10 dakika 15 dakika falan oynamış oluyorsunuz. O yüzden bence bu enerji işini daha kolaylaştırmaları lazım. Oyun çok güzel, sarıyor. Oynamak istiyorsunuz, devamını merak ediyorsunuz ama enerjiniz bitince her şey kursağınızda kalıyor tabii ki hevesiniz. Oyun benden başta çok güzel artı puanlar almıştı ama bu enerji mevzusu yüzünden bu artılar eksiye evrildi doğal olarak. Oyunun ana teması aslında Fiona's Farm gibi. İşte enerjiyle birlikte bahçeyi temizliyorsun, çalıları temizliyorsun, taşları temizliyorsun. Gayet güzel ama Fiona'nın şöyle bir güzelliği var. Enerjiniz bittiğinde oyun oynuyorsunuz, enerji kazanıyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Öyle bir şansınız yok. Yani size o enerjiyi illa ya bekleyeceksiniz ya oyunda para harcayacaksınız. O şekilde elinize geçmesini sağlıyorlar. Bu nedenle orada biraz iş bozuldu. Tabii ki oyunda para harcarsanız enerji de bol bol edinebilirsiniz. Yani sizi durduracak bir şey olmaz. Aslında oyun dediğim gibi keyifli. Şimdiden oynayacaklara iyi eğlenceler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.